Dünya sadece toprak ve sudan ibaret değil. Şu an etrafı görünmez bir altyapıyla kaplı. Wi-Fi, 4G, 5G, GPS, Starlink hepsi aynı anda. Hepsi görünmez. Neredeyse her yerde. Şu an bu videoyu izlerken bile etrafında onlarca sinyal geçiyor. Duvarlardan, tavandan, senden. Hepsi elektromanyetik dalga yaymaktadır. Bu dalgalar her yerdedir. Ve bu dalgaların bir kısmı biyolojik dokular tarafından absorbe ediliyor. Buna SAR diyoruz, özgül soğurma oranı. Her telefonun, her cihazın SAR değeri var. Ölçülebilir fizik, net. Peki bu absorbe olan enerji ne kadar? Güvenli mi? Bunun cevabı uluslararası güvenlik limitlerinde gizli. Ve o limitler düşündüğünden çok daha dar bir soruya cevap veriyor. Ama o limitler neye dayanıyor? Bunu çok az kişi soruyor. Peki bu kadar kritik olan güvenlik limitlerini gerçekte kim belirliyor? IGNAC, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu. Dünya genelinde pek çok ülke bu limitleri baz alıyor. Türkiye'de dahil. Bu limitler neye dayanıyor? Merak edilen soru bu. Esas olarak termal etkiye. Yani tek soru şu. Bu dalga dokuyu ısıtır mı, ısıtmaz mı? Temel soru budur. Isıtıyorsa tehlikeli, ısıtmıyorsa güvenli. Bu kadar basit. IGNARP bu kritik limitleri en son 2020 yılında güncelledi. Ama hala aynı temel prensip, sadece kanıtlanmış etki yani ısınma. Termal olmayan etkiler ise maalesef mevcut limitlerde yer almıyor. Gördüğünüz gibi limit güncellenmiş olsa da sorulan temel soru hiç değişmemiş. Peki ısınma eşiğinin altında uzun vadede ne oluyor? Sıradaki soru bu. Isınma eşiğinin altında kronik maruziyet ne yapar? Gelin bilime soralım. Yani yıllarca düşük yoğunlukta sürekli maruz kalmak, zaman burada kilit faktör. Bilim burada tam olarak ne söylüyor? Merak edilen nokta bu. Oksidatif stres üzerine yürütülen ciddi bilimsel çalışmalar mevcut. Hücre içi kalsiyum sinyalleşmesi üzerine kapsamlı çalışmalar var. DNA hasarı üzerine de pek çok bilimsel araştırma yürütülüyor ama sonuçlar çelişkili. Bir çalışma etki buluyor, bir diğeri bulamıyor. Bilimsel konsensüs henüz tam anlamıyla oluşmadı. Araştırmalar devam ediyor. Yani şu an bilim dünyasının bize söylediği şey tam olarak şu. Kesin zararlı diyemediğimiz gibi kesin zararsız da diyemeyiz. Belirsizlik sürüyor. Bu belirsizlik bir korku kaynağı değil, tam tersine daha fazla araştırma için güçlü bir motivasyon. Mesele neyi ölçtüğümüzü ve neyi hala ölçemediğimizi dürüstçe bilmekten geçiyor. Görünmeyen bir altyapı. Görmüyorsun ama tam içindesin. Hepimiz içindeyiz.